Sahnede veya ekranda sergilenmek amacıyla yazılan, duygu yüklü, heyecan verici ve asıl amacı güldürmek olmayan kurgusal hikayelerin oluşturulmasına dramatik yazarlık diyebiliriz özetle. Ancak biraz araştırıldığında drama kelimesinin farklı kullanım alanlarını da görebiliyoruz aslında. Romanlarda drama çok yaygın bir türdür örneğin. Sahneleştirilmek için yazılmadıkları halde drama kategorisine değerlendirilirler. Anılar, denemeler ve hatta konuşma metinleri dahi birer drama olarak görülebilirler. Fakat özetle ortada bir çalışmanın serüveni, bir duygusal aktarım ve bir de tema vardır. İyi bir dramada bu üçlü olması kesinlikle şarttır bence. Türkçe'de çoğu zaman dram ile drama eş anlamlı kullanılır ki bu çoğu zaman kafa karışıklığı yaratır. Çünkü günlük dilde dram demek acıklı hikaye demektir. Fakat dramanın tanımı ise bundan daha geniştir. Yani bir hikaye dramatik diye illa acıklı olacak diye bir şey yoktur kesinlikle. Eğer ortada bir çatışmanın serüveni varsa, bir duygusal aktarım varsa ve bir de tema varsa o işte dramadır. İyidir veya kötüdür o ayrı bir konu elbette. Yazarlıkta dramatizasyon nedir peki? Dramatize etmek de diyebiliriz buna. Bu ise dramanın yoğunlaştırılması ya da etkisinin güçlendirilmesidir kısaca. Her dramada az veya çok bu tekniğe başvururlar. Zaten bundan dolayı dramalarda zaman gerçek hayata göre çok daha çabuk ilerler. Yani çoğunlukla böyledir en azından. Mesela Hitchcock'un drama tanımı da çok ilginçtir bu bakımdan. Hitchcock dramayı şöyle tanımlar mesela. Drama hayatın sıkıcı kısımları kesilmiş halidir der. Karakterlerin uzun bir yolculuğa mı çıkıyor mesela? O yolculuğun bütün ayrıntısını anlatmazsın kesinlikle. Ne yaparsın peki? Onun yerine sadece ilginç olan ve dramaya katkı sağlayan kısımları anlatırsın. Geri kalanları ise zihnimiz zaten tamamlar. Veya karakterin bir asker ve nöbet mi tutuyor? 10 dakikalarca nöbet tutarken göstermezsin. Onun yerine orada çok uzun zamandır nöbet tuttuğunun bilgisini kısaca iletmek istersin. Mesela ilk sahnede güneş askerin sonundadır ama ikinci sahnede bir bakarsın ki güneş sağa geçmiştir. Bu kadarı bile yeterlidir aslında yani. Ancak örneğin nöbet sırasında beklenmedik durumlar oluyorsa onların da hepsini göstermek istersin ideal olarak. Bir diğer dramatize etme yöntemi de zaten var olan dramayı daha da yoğunlaştırmaktır. Mesela ortada bir hasretin giderilme anı var diyelim. Oldukça dramatik bir durumdur bu. Ancak bir yıllık hasretin giderilmesiyle 10 yıllık hasretin giderilmesi aynı mıdır? Değildir elbette. İkincisi tahmin edileceği üzere çok daha dramatiktir. Hasretin kiminle giderildiği de çok önemlidir aynı şekilde. Bir eşle, sevgiliyle veya başka bir aile mensubuyla giderilen hasret çok daha dramatik olacaktır. Dramatize etmede bir faktör daha vardır ki o da çok önemlidir. O da bu dramatik olayların kimin başına geldiğidir. Mesela ana karakterin ölümüyle bir figürün ölümü dramatik açıdan aynı mıdır? Hayır değildir. Çünkü ana karakterin ölümü bizi sanki yakınımızı kaybetmişiz derecesinde yüzüne boğulma potansiyeline sahipken figüranda böyle bir durum olmaz. En fazla ne olur? En fazla üzülür geçersin eğer bir kötü karakter değilse. Zaten öyle olmasaydı FPS oyunları falan filan en dramatik hikayeler olarak görülürlerdi yani. Bir hikayede özetle çok fazla insanın ölmesi onu otomatikman daha dramatik yapmıyor. Çünkü burada ölenin kim olduğu da çok önemli. Öte yandan ana karakterin iyi bir insan olması da zorunlu değildir. Hatta onu bırak sempatik bile olmayabilir yani ana karakterin. Kimse de buna bir şey diyemez. Ama bir alışmışlık veya tanışıklık vardır ortada ve işin rengini bir anda değiştiren faktör de budur işte. Ama kimse o karakterin hikayenin nasıl ilerleyeceğini merak etmiyorsa işte orada bir sorundan bahsedebiliriz. O ise çok ayrı ve uzun bir konudur. Başka bir videoda değerlendirilebilir kesinlikle o da. Şimdi özetlemek gerekirse drama ve dramatize etmek süreçleri basitçe şu şekilde gerçekleşiyor. 1. Çalışma serüveninin, bir duygusal aktarımın ve bir de temanın olduğu, ana amacı güldürmek olmayan bir hikaye. Ve daha sonra da genellikle dramatize etme evrelerine geçerler. Nedir bunlar? Tekrar A maddesi mesela. Sıkıcı ve gereksiz detayların çıkarılması. B. Duyguların daha güçlü ve çarpıcı hale getirilmesi. Ve C. Dramatik karakter yaratımı. Tabi bu sırayı izlemek de izlemek diye bir zorunluluk da yok kesinlikle. Bir başkası mesela karakterden de başlayabilir. O da bir tercihtir mesela. Ama genel olarak bunlara dikkat edilir. Tabi bunlar en önemliler olmakla birlikte dramatize etmenin çok daha farklı yolları veya daha doğrusu püf noktaları da var kesinlikle. Neyin nasıl uygulanması gerektiğini belirlemek çok zordur aslında. Bu durum çok usta senaristler ve yazarlar için de geçerlidir. Mesela bir örnek verelim. Bir hikayende başarıyla uyguladığın bir dramatize etme yöntemi başka hikayende işe yaramayabilir. Kötü durabilir, istediğin sonucu vermeyebilir. Bunların hepsi olasıdır. İşte bundan dolayı çok iyi bir yazar veya senarist olmak hiç de kolay değildir aslında. Çünkü bu sadece kitaplardan veya internetten öğrendiğin bilgileri aynen uygulamaktan ibaret değil. Çünkü bu konuda her şeyi bilsen bile eninde sonunda inisiyatif almak zorunda kalacaksın. Yani seçimler yapacaksın ve bunlar geniş olmayan seçimler olacak. Eğer bilmek veya eğitim almak tek başına yeterli olsaydı zaten iyi bir yazar veya senarist olmak çocuk oyuncağı olurdu herkes için. Ama bu durum öyle değil maalesef. Yani senin her hikayende, her sahnede, her sayfada hatta her ayrıntıda neyi neden yaptığını çok iyi bilmen gerekiyor.
Mesela bir sahneyi sadece önceki ve sonraki sahneyi birbirine bağlasın diye yazmazsın çoğu zaman. O sahnenin de kendi içerisinde ayrı bir hikayesi ve bir ilginçliği olsun istersin. Ve o sahnelerin neden sonuç zinciriyle birbirine bağlanması gerekir bir de. İşte bundan dolayı bu iş kolay değil kesinlikle. Neyse, şimdi de kısa bir örnek verip konuyu kapatalım öyleyse. Mesela ana karakterimiz Şebnem alışveriş yapmak üzere bir süpermarkete doğru yürüyor diyelim. Normal şartlarda böyle bir sahne hiç olmaması gerekir. Bu olay oluyorsa bile ekran dışı yani off-screen olarak geçiştirilir. Hatta süpermarkette Şebnem'in hiç beklemeyeceği bir şey olacaksa bile bu yürüyüş sahnesi yine de kesilmelidir bence. Çünkü bu Şebnem süpermarketten de başlatılabilir çünkü bu sahne. Veya markete giriş anından. Yani markette olağanüstü bir durum olacak diye bizi iki ay önceden başlatmamız bir zorunluluk değil burada kesinlikle. Ama biz bu markete doğru olan yürüyüş sahnesini mesela belli bir sebepten dolayı kesmek istemiyoruz diyelim. Biz o Şebnem'in o yürüyüş sahnesini tutmak istiyoruz diyelim. Ne yapabiliriz peki bu durumda? Yani bunun amaçsız bomboş bir sahne olmasının önüne nasıl geçebiliriz? Öncelikle onun yerine şunu şöyle diyelim. Mesela bir örnek verelim daha doğrusu. Şebnem'in yaptığı büyük bir hata yüzünden onunla küsmüş olan eski arkadaşı Derya'nın kasiyer olarak çalıştığını düşünelim. Ve Şebnem de özür dilemek için gidiyor oraya. Şebnem çok büyük bir hata yaptığını fark ediyor ve eski yakın arkadaşıyla yeniden barışmak istiyor. Şimdi dramatik olmaya başladı işte. Neden? Çünkü burada bir duygu, bir risk, bir heyecan, bir geri dönmezlik var. İşler Şebnem'in istediği gibi gitmezse dünyasının başı yıkılacağını biliyoruz çünkü. Daha kötü şeyler de olabilir elbette. Derya orada olay çıkarıp rezil olabilirler ikisi birden. Veya Derya affettiğini söyleyip bir daha eski samimiyetini hiç göstermeyebilir. Bunların hepsi olasıdır. Peki bu durumda o markete doğru olan yürüyüşü dramatik yapan şey nedir burada? Yani ne değişti ki birden bu yürüyüş dramatik olmaya başladı? Çünkü birincisi o yürüyüş yapmak Şebnem için çok zor. Neden öyle olduğunu bildiğimiz için de özdeşleşme yaşıyoruz bir de. Daha doğrusu o gerilim yaşıyoruz biz. Ve o yürüyüş aynı zamanda bir seçeneği hatırlatıyor bize. Şebnem vazgeçmelidir, birkaç gün beklemelidir belki de. Nereden biliyoruz? Belki de birkaç gün beklerse eğer belki barışacak, o anı affedecek. Ama şimdi mesela belki de bir çuval inciri berbat etme tehlikesi var. Zaten bu bilinmezlik asıl gerilim yaratıyor bizim için de orada. Yani bana göre bu durumda Şebnem'in yürüyüş sahnesi kesilebilir de kesilmeyebilir de. Tamamen tercihe bağlı. Fakat ilk örnekte kesinlikle ama kesilmelidir bence. Bu arada örnekte bir tuhaflık fark ettiniz mi? Ortada yazarın cevaplaması gereken çok önemli bir soru daha var aslında burada. Var mı bir tahmini olan?